Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok cici bir saç bandının yapım aşamalarını paylaşmaya çalışacağım. Umarım sizler de bana eşlik edersiniz ve hep beraber yaparız bu güzel modeli. Bu üç rengi kullanacağım arkadaşlar. Yavru ağzı, su yeşili ve beyazla bandanamızı oluşturmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz yapım aşamalarına hemen geçelim. Evet. Önce yavru ağzı ipimle başlıyorum. Siz dilediğiniz renkle başlayabilirsiniz. Şöyle bir tur doladım arkadaşlar. Bu arada tığımda 9 numara 1,15 milimlik tığ kullanıyorum. Şöyle 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekerek başlıyorum. Siz de ipinizin kalınlığına göre zincir sayısını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 5 ya da 6 tane. Çok kalın bir ip kullanacaksanız 4 tane de yeterli olur. Kaydırma yöntemiyle ilmeğimi çıkardım ve devamında 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. İpimi aldım tığımın üzerine ve oluşturduğum yuvanın içerisine geçerek buraya şöyle ilmeği de biraz uzatın arkadaşlar. İkili trabzan. Tekrar aldım, yuvamın içerisine geçtim, yine ilmeğimi uzattım. Bir ikili trabzan daha. Baştaki çektiğimiz zinciri de trabzan sayacağız ve toplamda 6 tane trabzan oluşturacağız. Ama ilmekleriniz uzun olsun arkadaşlar. Ona özellikle dikkat edin. Uzatıyorum. Çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 oldu. Şimdi sonuncuyu da yapalım. Uzattım. Çıkardım. Zincirimizle birlikte toplamda 6 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane daha çekelim. 6 tane zincir çekip üzerine almadan tekrar yuvamın içerisine geçiyorum. Burayı bir sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi renk değiştireceğim arkadaşlar. Yeşille devam edeceğim. İlmeğimin içerisinden yeşil ipimi geçirdim, çıkardım. Şöyle alttan çekelim, azıcık sıkıştıralım. Bir tane de zincirle burayı sabitleyelim. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar ve iplerimin hepsini birden çeviriyorum. Bakın bu yavru ağzını da arada yürüteceğiz ve burada bakın zincir çekerek inmiştik, 6 zincir çekerek bu oluşturduğum yuvanın içerisine geçiyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Bunun içini sık iğne ile dolduracağız. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğne dolduruyorum. Şimdi buradan şu kısa ipleri arkadan daha sonra keseriz. Bu ipimiz ama yine bizimle beraber. İpimi aldım tığımın üzerine. Burada arkadaşlar hani 3 tane zincir çekmiştik. Şöyle açarak göstereyim size. 3 tane zincir çekmiştik ilk başlangıçta. O zincirimizin içine batıyoruz bakın. Ve buraya yine ilmeğimizi uzatıyoruz. 1, aynı zincirin içerisine 2, tekrar aynı yere 3, tekrar 4, 5 ve 6 tane yine ikili trabzan yapıyoruz ama ilmekleriniz uzun uzun olsun. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekip aynı yere sık iğne ile bağlıyoruz. Şimdi yine renk değiştireceğiz. Bu kez beyaz ipimi aldım. Yeşil ilmeğimin içerisinden çıkarıyorum arkadaşlar. Yeşil ilmeğimizi de şöyle çekip sıkıştıralım ve iplerimizin hepsiyle birlikte geri dönüyoruz. Bu iki ipimizi de arada yürüteceğiz. Burada yine zincir çektiğimiz, 6 zincir çektiğimiz yuvamızın içerisine geçiyoruz. Yine sık iğne yapmaya başlıyoruz. 3 oldu.
4, 5, 6, 8, 9 ve yine 10 tane doldurduk. Yine iplerimiz bizimle birlikte. Şimdi buradan yine ipimi tığımın üzerine aldım ve şu araya arkadaşlar bakın. Şuradaki araya. Bu yavru ağzı ve yeşilimizin olduğu, kesiştiği araya geçiyoruz, yuvaya, ve yine ilmeğimizi uzatıp ikili trabzanlar yapmaya başlıyoruz. Bu iplerimiz hep bizimle birlikte yürüyecek. İlmeğimi uzattım, ikinciyi yaptım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Üçüncü ikili trabzan. 4, 5 ve 6. 6 tane ikili trabzanı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekip aynı yuvanın içerisine yine bir sık iğne ile bağlıyoruz. Şimdi yine renk değiştireceğiz. Rengimizi alalım. Sıradaki ilk başladığımız renge geri dönüyoruz şimdi. Yani yavru ağzı. Diğer iki ipimizi arada yine yürüteceğiz. Şu beyazı çekelim birazcık. İlmeğimizi çıkardık, çevirdik. İki ipimiz yine bizimle birlikte. Zincirimizin içine geçiyoruz ve sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğne. Sık iğnelerimizi tamamladık. İplerimizi yine bizimle birlikte aldık tığımızın üzerine ve şimdi de beyaz ve yeşilin kesiştiği yuvanın içerisine. Burası zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Geçiyoruz, ilmeğimizi uzatıp bir ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Aynı yuvanın içerisine sık iğne ile bağlıyoruz. Şimdi yine renk değiştireceğiz arkadaşlar. Beyazın üzerine yeşil yapacağız. Yeşil ipimizi alalım. Yavru ağzı ilmeğimizin içerisinden çıkarıp çevirelim arkadaşlar. Yine iki ipimiz bizimle birlikte. Zincirimizin içerisini bulalım ve sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine ipler bizimle. Buradaki yuvamızı buluyoruz. Bakın burası. Ve 6 tane ikili trabzan. İlmekler uzun olsun ama. 3, 4, 5 ve 6. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yuvanın içerisine geçip sık iğne. Yine renk değiştireceğiz. Yeşil sık iğnemiz var. Yavru ağzı sık iğnemiz var. Şimdi buraya beyaz yapacağız. İlmeğimizi çıkaralım. Beyaz ipimizi aldık. Diğer iki ipimizi yürütüyoruz arada. Yine zincirimizin içerisine geçiyoruz ve sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aldık ipimizi buradaki yuvaya arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yuvanın içerisine geçip sık iğne ile bağlıyoruz. Sırada hangi rengimiz var? Beyaz yaptık. Yeşil yaptık. Bu bölümde şimdi yavru ağzına geçiyoruz. Bu sırayı da sona kadar gelelim. Hep sıradaki rengi buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay ayarlaması. Şimdi ilmeğimi, beyaz ilmeğimi yavru ağzıyla çıkarıp çeviriyorum. Zincirimizi önümüze alıyoruz ve zincirimizin içine geçiyoruz. İki ipimiz de yine bizimle birlikte. Ve 10 tane sık iğne. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İpimizi aldık. Yuvamız burada bakın. Ve 6 tane ikili trabzan yapacağız. Bu sıralamayla devam edeceksiniz. Bu saç bandanayı yapacağınız kişinin baş çevresine göre ayarlarsanız daha sağlıklı olur arkadaşlar. Ölçü vermeyeceğim. Yapacağınız kişinin baş çevresine göre uzatıp tamamlayabilirsiniz. 6 zincir yuvanın içerisine geçip sık iğne ile bağlıyoruz. Aynı şekilde sıradaki rengimiz hangisi ise tekrardan bakın. Yeşile burada geri döneceğiz. Yeşil sık iğne ve yeşil trabzanlar, bu tarafa geçtiğimizde de sıradaki rengimiz hangisi ise onu alıp onunla yine sık iğnelerimizi yapıp devam edeceğiz. İstediğiniz uzunluğa kadar bu şekilde örüp bitirin arkadaşlar. Ben biraz büyüteceğim ve daha sonrasında da bitim aşamasında yine sizlerle birlikte olacağım. Örgümü büyüttüm, uzattım arkadaşlar. Bu uzunluk benim yapacağım ölçüye göre yeterli olur. Küçük bir bebek için yapıyorum ben. Şimdi şu son sırayı da birlikte yapalım. Tekrar olsun size de. Şu an yeşille zincirimizi çekip sık iğnemizi yaptık ve sıradaki rengimiz bakın beyaz. Yeşilimiz var. Yavru ağzımız var ve sıradaki rengimiz beyaz. Beyazla ilmeğimi çıkarıyorum ve çeviriyorum. Yine iki ipim benimle birlikte ilerleyecek. Zincirimin içerisine geçip sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İpimi aldım, yine tığımın üzerine yuvamın içerisine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 uzun trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuvanın içerisinden sık iğne ile tutturuyorum. Ve şimdi sıradaki rengimiz beyazımız var bakın. 2 renk geriye gideceksiniz. Beyazımız var. Yeşilimiz var. Yavru ağzı. Yavru ağzıyla sık iğnelerimizi dolduracağız. İplerimizi arada yürüterek burayı doldurayım. 10 tane sık iğnemi yaptım. Bitirdikten sonra arkadaşlar artık sonlandıracağımız için buradaki aradaki iki ipimi kesiyorum. Şimdi başlangıç bölümümüzde şöyle alalım önümüze. Başlangıç bölümümüzde yavru ağzıydı. Şimdi şuradan hemen ilk trabzanımın üzerine geçiyorum. Buradan da buradaki yavru ağzı bölümün bakın burada arada bir yuvamız var. Onun içerisine geçiyorum, bir sık iğne. Karşı trabzana geçiyorum. Bir sık iğne. Burada tam ortaya geçiyorum arkadaşlar. Bir sık iğne. Beyaz trabzanıma geçip
Yine bir sık iğne. Burada bir ilmek, yani şurada zincirimiz vardı başlangıçta. O zincirin içerisine geçip yine bir ilmek alıp sık iğne yapıyorum. Tekrardan karşı trabzan ve yine aynı zincirin içerisine batıp yine bir sık iğne ve buradaki son beyaz trabzanımdan da bir sık iğne. Karşıdan da yine zincirin içerisinden bir ilmek alacağım. Kaydırma yöntemiyle bu bölümü tutturup bitiriyorum. Bu kestiğimiz ipi de arada yürütüp kaybedeceğiz. Evet, bandanamız tamam arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok kolay, yapımı da gayet zevkli. Dilerseniz şu bitim noktasına küçük bir toka süsü de takabilirsiniz, monte edebilirsiniz. Dilerseniz minik bir puf çiçek de yaparak monte edebilirsiniz. Daha da süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Beni izlediniz, bana zaman ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.